Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Monopoly ödüllü bankacılığı tanıtacağım. Bu oyun arkadaşlar bir bankacılık ünitesiyle oynadığımız bir oyun. Dijital bankacılığa benzer, zaten mantıkları aynı hemen hemen. Hazırsanız hemen kutuyu açarak oyun tanıtmaya başlayalım. Şöyle bir adet kullanım kılavuzumuz. Şöyle arkadaşlar oyun tahtamız. Şöyle bakın bankacılık ünitemiz çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar şöyle bakın burada piyonlarımız var. Şu şekilde plastik piyonlarımız. Şöyle arkadaşlar bakın dijital kartlarımız var. Şöyle arkadaşlar bakın bankacılık ünitesinin nasıl kullanıldığı gösteriliyor. Onun dışında arkadaşlar bakın burada şans kartlarımızda şöyle bankacılık ünitesinin okuması için bakın şeyler var. Barkod diyebiliriz bunlara. Aynı şekilde tapularda da barkodlarımız var. Tahtanın kuruluşuna geçip devam edelim arkadaşlar. Kuruluşumuz bu şekilde arkadaşlar. Önce bankacılık ünitesine 5 saniye tutarak burayı açıyoruz. Bizim kez açıldı. Daha sonra arkadaşlar her oyuncu kartını üniteye okutuyor. Ve oyuna tanımlıyor kendini. Bakın şurada barkodlarını. Ve her kartın kendine ait bir sesi var bakın. Şu anda 4 kartla tanımladık arkadaşlar. Daha sonra şu tuşa basıyoruz. Ve bakın herkesin parası tanımlanmış oluyor. Bir yeri satın aldığımızda arkadaşlar bakın şöyle oluyor. Tapunun arkasında okutma yeri var. Önce onu okutuyoruz. Daha sonra diyelim şu araba alınmış olsun. Bakın parasından düştü arkadaşlar. Bu artık arabanın olmuş oluyor. Diyelim Kasımpaşa'ya birisi geldi. Yine Kasımpaşa'nın tapusunu okutuyoruz. Bakın şu anda kira olacak şekilde gözüküyor. Diyelim bakın paraları değişti arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar bakın şöyle özellikler var. Her oyuncunun kendine ait özel bir özelliği var. Mesela dünya gezgini her 6 attığında 50 M alıyor. Mülk avcısı yeni bir renk setinden ilk mülkünü aldığında 50 alıyor. Mil zengini uçuş hanesine geldiğinde bedava uçabiliyor. Normalde uçuş haneleri bakın şuralarda. Buralara geldiğimizde 100 M ödeyerek istediğimiz yere gidebiliyoruz. Süper birikimci ise bir şans hanesine geldiğinde 50 M kazanıyor diyelim. Şöyle okutmuş olurum. Şöyle okutuyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bakın bu oyunda şöyle zorunlu takas haneleri var. Burada arkadaşlar şöyle oluyor. Mülklerimizden birini başka bir oyuncunun mülklerinden dilediğiyle takas edebiliyoruz. Diyelim Kasımpaşa'yı Yeniköy'le takas edebiliriz. Ancak renk seti varsa edemiyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Diyelim Yeniköy'de tanımlatmış olalım birine. Bakın ekranda şu bakın görünüyor mu? Şu haneyi görene kadar basıyoruz M tuşuna. Daha sonra almak istediğimiz tapuyu okutuyoruz. Verdiğimiz mülkü okutuyoruz. Bakın değişmiş oldu. Geri kalan haneler genel olarak Monopoly aynı diyebilirim arkadaşlar. Oyun arkadaşlar bütün mülkler satıldığında bitiyor. Banka otomatikman herkesin sahip olduğu yere göre bir adet kira veriyor. En çok parası olan oyunu kazanmış oluyor. Şöyle bakın. Anında bitirmek için de şöyle basıyoruz ikisini. Şöyle bir şey. Bu şekilde kimin kazandığını da gösteriyor. Bu da bu şekilde farklı bir Monopoly türü arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.